Herkese günaydınlar. Güzel bir gününüz olsun. 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe an itibariyle saat 8:51 olmuş. Bu bilgi videosunda sabah analizinde sizlere petrolle başlayıp arkasından gümüş, altın, devamlı da kriptolarımızı değerlendireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Yorum ve beğeniler için teşekkür ederiz. Evet. Şu an için S&P Pire Endeksimiz 0.14, artıda Nasdaq 0.32, artıda Bitcoin 0.65, artıda Ethereum'da 0.92. Artıdalar. Bugün üfe verileri de açıklanacak. Dün tüfelerden sonra bakalım artık ne yöne nasıl gideceğiz, nasıl ilerleyeceğiz hepsini birlikte yaşayacağız. Evet, petrolden başlıyoruz. 4 saatlik yapıda 2 gündür yatayda takılıyoruz. Henüz Körfez'den pozitif ya da negatif bir haber akışı yok. Kaldığımız yerde aynı şekilde grafik devam ediyor. Totalde 236 ile 382 düzeltmemizin ana yapıda arasındayız. Yakın plan o çılgın yükseliş esnasındaki düzeltme fibimiz 618 üstündeyiz. Ee, Herhangi bir yönde net bir hareket için yaklaşık olarak 74 doların altına sarkarsa yakın planda bir short, tekrardan da 92 dolar üstüne çıkarsa da bir long grafiğimiz oluşur. Short için şuradaki formasyonun tamamlanmasını, long için de tekrardan yakın plandaki tepenin kırılması gerekliliğini ortaya koymamız lazım. Onun öncesinde artık bu bölgede hani izleyip görmek gerekiyor. Her zaman da işlem almak zorunda değilsiniz. Gümüşe geldiğimizde 0.38 an itibariyle ekside. Şimdi şurayı bir kaldırmam lazım. Akşam bizim grupla birlikte canlı yayında bir ufaktan el attık oraya. Pardon. Şunları şöyle kaldırdık. Tamam. Şimdi bizim burada gümüşte minikten bir yükselen yapımız vardı. Aynı zamanda düşen trendimiz vardı. Yükselen 1.600'leri 2 defa denedik, kıramadık. Şimdilik ilerleyen süreçte kırıp kıramayacağını izleriz. Düşen trendini aşamadı. Bir ufaktan yataya bağladı. Fakat büyük zaman diliminde bu bölge bizim zaten önemsediğimiz bir yerde. O bölgenin üstünde tutunmaya gayret ediyor. Bu durumda 0.5 pibini korursa, yani bu bölgenin üstünde kalıcılığını devam ettirebilirse 65 dolarların üstünde, hedef her zaman 382'ye doğru olacaktır diye sizlere dile getiriyorum. Ufaktan bir 0.5'in altına sarktı. Yani ölümcül bir şey değil. Ne kadar biraz üstünde durabiliyorsa altında da durabilir. Mesele bu bölgeleri koruması. Koruduğu süreçte ilerleyen zaman dilimlerinde artık yükseliş beklentimiz devam edeceğiz. Yok, eğer ki buradan geri çekilmeyi görürsek net bir şekilde, o zaman ne diyeceğiz? Büyük zaman diliminde gümüş 0.618 seviyemize kadar, yakın lokasyona kadar gelmiştik. Tepki aldık. 0.5'i kıramadı. Red yedi. O zaman 0.6'yı tekrardan görme isteğini ortaya koyacaktır. Yan taraftan buradan çiziyorum ki hani grafikte hangi fibi anlattığımı anlamanız için. O yüzden 0.5 bölgesi bizim için önemli. Bu bölgenin üstündeki kalıcılıklarda 382'ye doğru hareketlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Altına geldiğimizde an itibariyle 0.53. Kırmızı eksi olarak görüyoruz. Yükselen fibinde hala 1.600'ün üstünde. En son tepeden dibe yapmış olduğu, pardon, en son tepemizden dibimize yapmış olduğumuz yakın plan düzeltme 236'sını koruyor. 236'yı koruduğu süreçte 0.38 beklentimizdir diye konuştuk. Geçtiğimiz yine yayınlarda size dile getirdim. Şuradaki mavi çizdiğimiz turkuazı kıramıyoruz. Burada bir eğer ki geri çekilme olursa omuz baş omuza döner. Eğer ki direkt kırarsa zaten fincan kulpla birlikte yukarıya doğru hareketliliğini bekleriz ki ben şöyle bir toboya dönmesini tercih ederim. Şuradaki minör yükselen yerine buradan daha büyük bir majör trend temelli yükselen fibimizi çizme şansımız gerçekleşir. Onun dışında altında ekstrem bir değişiklik yok. Düşen yapılarımız halen geçerli, devam ediyor. Hemen hızlıca buradan bizi kriptolarımıza götürelim bakalım durumlar nasıl.
Bitcoin yani birkaç gündür yataydayız. Bu bölgelerde hareketler devam ediyor. An itibariyle 0.65 yeşilde. Şimdi yükselen yapımızda 0.5'ten tepki aldık ama aktif bölgemize ilerleyemedik, geçemedik. Geri çekilmede de 0.382 desteğimizi kullandık ve koruduk diyelim. Birazcık keyif kaçıran nokta şuradaki 236 düzeltmemiz. Yani o 82 küsürden yaptığımız ana düzeltme yapısının 236'sının bir tık altında olması. Yani kısa vadede burayı kazanırsak güzel. Çok böyle şey olmaz, sıkıntı olmaz bize ama bunun altında kaldığı süreçte tedirginliğimizin artması lazım. Zaten 63-300'lerde biliyorsunuz haftalıktaki 0.5 düzeltme fibimiz var. Onun biraz üstündeyiz. Yani tedirgin olmamak için bu bölgelerin üstündeki hareketleri görmemiz lazım. Bizi tedirgin etmeyen tek şey balina seviyesindeki artış rakamları. Onun dışında grafik çok böyle yalın ve yatayda burada boğuldu kaldı. Hacim iyice düştü. O yüzden biraz böyle tedirginlik de yok değil yani. Evet, Ethereum'a geldiğimizde 0.93 o da artıda. O da yükselen yapısında bir seviyesini aşamadığı süreçte 700-600 bölgelerine sürekli desteğe geri geldi. Yatayda takılmaya devam ediyor. Ekstrem bir cümle söyleyecek durum şu an için yok. 1880-90'larda biliyorsunuz haftalıktaki 0.618 Fibi var. Onun etrafında dolaşıyor. Geriye dönük biliyorsunuz desteklerimiz 1780 ve 1850 işte bantlarımız var. E, İzleyeceğiz, göreceğiz. Peki şöyle 12 saatliğe geldiğimizde momentumda herhangi bir değişikliğimiz var mı? Yok. Yataylıkta geriye doğru çekildik. Bugün bir ufaktan kafayı kaldırdı gözüküyor. İzlemek lazım. Hala MEA'mızın altındayız. Ekstrem bir şey yok Bitcoin'in 12 saatliğinde. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum'da da MEA'mız temasını yaptık. Üstüne atamadık mı? Tam böyle çizgi karışmış orada. An itibariyle üstündeyiz. An itibariyle MEA'nın tam böyle üstüne fitil atmaya çalışıyoruz. Momentum'a geldiğimizde ufaktan o da bir kafayı kaldırmış durumda yatayda. İzleyeceğiz bakalım. Burada fazla bir değişiklik yok. Yatay kaç gündür aynıyız. Balinalarımızda rekor seviye 83 hala koruyoruz. Şurayı 3'tü galiba. 3 müydü 4 müydü? Pardon. Yanlış söylemeyeyim. Bir puan daha mı arttı orası? 36 0.8'den 0.5'lere gelmişiz. Evet. Orada bir ufaktan eksilme var ama totalden bir eksilmemiz yok dedim ve devam ediyorum. Majörlerle devam. Litecoin 0.38 artıda. Ana yapının 236 ile yakın plan 382 düzeltmemizi koruyoruz. Tepe bölgesinin aşımıyla yükselen yapımızı artık aktif edeceğiz. Ama Bitcoin Ethereum gitmediği süreçte burada da ekstrem bir değişiklik yok. Ada yükselen yapımız vardı biliyorsunuz. Bu geri çekilmede şurada minör bir düzeltme daha çizdim size. Bu bölgeden yukarıya doğru toparlanma olursa buradaki yapıyı kullanacağız. Bozmasa da burada daha yeniye oluşan fib bizim için daha kıymetli olacak. O yüzden burayı takip ediyoruz. An itibariyle 0.5 düzeltmemizin üstündeyiz. Solano 1.19 artıda. Yakın plan düzeltme yapısı 0.5 destek aldık. 236'dan red. 382'sinden tekrar destek aldı. 236'ya doğru hareket yapıyoruz. 236 üstünde beklentimiz tepe bölgesine doğru hareket ve bu bölgenin aşımı olacaktır. Ve devamında sizlere şu bölgeden oluşan yükselen trend temelli fibimizi çizeceğiz. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Yani erken hareket etmenin anlamı yok. Bazen sabretmek her şeyden daha güzel ve kıymetli olur. Geldik XRP'ye 0.82 an itibariyle yeşilde. Sizlere en son çizdiğim düşen fib 1.618 seviyesinde tutunduk kaldık. Dipleri güncelliyoruz. Beyazlara şu anda takılmayın o kadar fazla. Yakın plan düşen 1.600'ümüz bizim için daha kıymetli. Henüz herhangi bir şekilde yükselişle ilgili bir formasyon ya da yapı ihtiva etmiyor. Ve geldik BNB'ye. 0.52 yeşil. Yükselen fibinde bir seviyesinin üstündeki hareketler. Düzeltme 382'den biliyorsunuz ufak bir ret yemiştik. 1'e kadar geri çekildi ve tekrar bugün 1'in üstünde hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük yapılarda yükselen tepeler ve dipler
Asıl direnç noktamız yaklaşık olarak 640 dolarlarda olacak. BNB'de takip etmek lazım. Bakalım ondan sonraki hareketler nasıl ilerleyecek. Peki bunları okuduk. Buradan nereye bakalım? Büyük dünya endekslerimizde durumlar nasıl? Şöyle geldim. Japonya günü 1.28 artıda götürüyor. Kore günü 2.77 artıda götürüyor. Şangay 0.18 artıda. Çin 0.76 artıda. Hang Seng'de 0.22 artıda götürüyorlar. Avrupa borsaları henüz açılmadı. Ekonomik takvime geldiğimizde dün tüfeler, bugün de üfeler gelecek. Üretici fiyat endeksi açıklanacak. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları onlar açıklanacaklar. İşte devam eden işsizlik sigortaları vesaire ortalamalar önemli. Saat 3.30'da lütfen veya 3.30 öncesinde oluşacak volatiliteye dikkat etmenizi öneririm. Ve son olarak da burada değineceğimiz noktamız neresi? ETF'lerimiz. Dün yine ufaktan bir kırmızı gün geçirdik. 961 tanelik satışımız var. BlackRock 224 tane, Fidelity'de 736 tane bu yataylıkta Bitcoin satmışlar. Peki Ethereum ETF'lerine geldiğimizde durum nasıl? Yeşil görüyoruz. 3930 çok küçük bir rakam. Çok büyük bir şey yok. BlackRock'ın A tarafından 3930 tanelik bir alım gerçekleşmiş. Başka da şimdilik buradan söylenecek bir şey yok. Sabah analizi bu şekildeydi. Yorum yazan, selam atan herkese teşekkürler. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.